Serkan Karya ile Değişime Davet kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evde nasıl fön çekilir onları anlatacağım. Peki evde fön çekmek için hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evimizde fön çekebilmemiz için boy boy fırçalarımız mevcut ve en önemli aracımız fön makinemiz. Fön makinesi hakkında size birazcık bilgiler vermek istiyorum. Fön makinesi ve kurutma makinesi arasında iki tane fark var. Eğer 2000 voltun üzerinde ise fön makinesi olarak geçer. 2000 voltun altında ise saç kurutma makinesi olarak geçer. Saç kurutma makinesinin belirli bir süresi vardır. 15-20 dakika sonra çok ısı vermek zor olabilir. Ama fön makinesinde ömür boyu kullanabilirsiniz ve süresi çok daha uzun olabilir. Genelde profesyonel fön makineleri her zaman evinizde kullandığınız ürünlerden daha iyi olabilir. Profesyonel fön makineleri ile aslında kuaför salonlarında çekilen fön makineleri ile aynı eşdeğerde olabilir. Hatta profesyonel kuaför salonlarında daha yüksek kalitede fön makinelerine sahip olabilirsiniz. İnternette almak istediğiniz fön makinelerin ortalama şu anki değerleri 200, 400, 1000, 2000 gibi paraya kadar çıkabiliyor. O yüzden de sizin kullandığınız fön makinelerin kalitesi de değişiyor. Nereden alacağım sorusu çok geliyor. Nereden alacaksınız? Bence kuaförünüze gidin. Kuaförünüze sizin kullandığınız fön makinesinden istiyorum deyin. Onlar size tedarik edeceklerdir. Çünkü en profesyonel ve en güzel fön makinesi onların elindekilerdir. O yüzden de onların fön makinesini evinizde bulundurmanız sizler için faydalı olabilir. Şimdi gelelim evde nasıl fön çekilir? Birkaç tane püf noktası var. Çok basit, gözünüzde büyüttüğünüz kadar zorluğu yok. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Örneğin evinizde düz bir fön çekeceksiniz. Düz fön çekmenizde şöyle bir olanak tanımanız lazım. Havluyla nemini aldıktan sonra çok sorulan sorular var. %100 mü kurutmamız gerekiyor? İşte hafif nemli mi kalsın? Gibi problemlerimiz var. Aslında bu sorularımızı şöyle cevaplandırabiliriz. Evinizde fön çekmek istediğinizde %100 kurutmanız çok daha faydalı olabilir. Ama %100 kurutmak bazen yoğun saçlar için çok iyi olmayabiliyor. Çok zaman harcanabiliyor. Kolu ağrıyabiliyor evinde kuruturken. O yüzden de birazcık daha nemli kalsa bile hiç problem değildir. Ama %80'i kurutulmuş olması bizler için aslında işimizi kolaylaştırabilir. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Saçı bozan 3 tane element vardır diye. Bunlar neydi? Su, sıcak ve kimyasal işlemlerdi. Biz bugün ikisini göreceğiz. Sıcağımızı ve suyla neler olacağımızı göreceğiz. Peki bu su ne yapar? Saçlarda elastikiyeti, yani saçın en hassas olduğu durumlardır aslında. Su saçta, yani nem saçta olduğu zamanlarda. Bu da bizler için işimizi aslında iyi taraflı, aynı zamanda da olumsuz yönde de etkileme durumları yapabilir. Peki iyi taraflarında ne vardır? Saça kolay şekil vermemizi sağlar. Olumsuz taraflarında elastikiyet sağladığı için saçlarda hasar meydana gelebilir. O yüzden de fön fırçalarında her zaman dikkat etmeniz gereken profesyonel fön fırçası kullanmanızı öneririm. Bunu da yine kuaför salonlarından temin etmenize fayda olacaktır. Bunu nasıl kullanabiliriz? Aslında çeşitli olarak fön fırçalarımız var. Boy boy olarak geçiyor. 17 milimden başlıyor, milimetreden başlıyor, 23 milimetreye kadar değişiyor. Tabii teknolojiyle, yeni kullanmak istediğiniz fönlerle ya da yeni şekillendirmelerle birçok farklı yöntemlere de geçebilirsiniz. Burada benim size tavsiye ettiğim, öncelikle her şeyde olduğu gibi fön çekmeden önce de nasıl fön çekmek istediğinizi belirlemektir. Eğer düz bir saça, yani düz bir fön çekmek isterseniz fırçanızı mümkün olduğunca kalın. Eğer hafif hareketli istiyorsanız bir düşüğü olan orta düzeydeki fırçanızı kullanabilirsiniz. Eğer ben hafif dalgamı biraz yoğunlaştırmak istiyorum derseniz fırçanızı bir küçüğü, en küçüğüyle de dalgasının daha yüksek, yani kırık fön dediğimiz
fönleri çekebilirsiniz. Evde kırık fön çekmek için başka bir video çekeceğim size. Bugün sadece genel fön sistemini anlatacağım. Evinizde inanın daha kolay fön çekmeyi sağlayacaksınız. Peki burada dikkat etmemiz gereken konular neydi? %80'ine kadar kuruttuğumuz bu saçlarda öncelikle biz saç tutamını alırken dikkat etmemiz gereken konular var. Bunu çoğu kimse dikkat etmiyor. Ama size bir püf nokta göstereceğim. Şöyle tuttuğunuz zaman buradaki yoğunluğu, yani bu başıyla diğer başı arasındaki fırçaların uzunluğu aslında bizim saç tutamımızın büyüklüğünü gösterir. Eğer biz buradaki oranda bir saç almıyorsak, daha az alıyorsak, daha fazla alıyorsak, eğer daha fazla alırsak ısının saça işlemesini engellemiş oluruz. Daha az alırsak da bu sefer de ısının daha fazla saça nüfuz etmesini sağlarız. Tabii saça daha fazla ısı vermemiz demek maalesef ki saçı fönden dolayı artık bir kuruma ya da bir hasar meydana getirebiliriz. Malum fön makinelerimizde 90 dereceye kadar, profesyonel fön makinelerinde 90 dereceye kadar ısı mevcut. Ama saç kurutma makinelerinde daha 40, 45, bazen 30 dereceye kadar da düşebiliyor. O yüzden fön makineleriyle saç kurutma makineleri arasındaki farkı böyle size daha net anlatmış olabilirim. Tabii ki hani maşa yaparken de hep deriz ya, daha yüksek ısıyla yaptığınızda daha iyi olur. Aslında %100 kurutmanız lazım. Maşa videosunda da size farklı teknikler var. Onun da videosunu göstereceğim. Şimdi düz fön çekmek istediğimizi varsayarsak eğer, düz fönlerde genelde insanlar kalın kalın alma durumlarını yapıyor. Ne de olsa düz olacak diye. Aslında biz düz fönümüzü çekerken fönümüzle ısısını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Örneğin biz saçlarımızı aldığımızda uçlara doğru getiriyoruz. Uçlarda döndürme yapıyoruz. Genelde evde en çok bayanların yaptığı hatalardan bir tanesidir. Aslında içe doğru bir fön istiyorsa, hacimli bir fön istiyorsa doğru bir yöntem. Ama eğer biz diplerinden uçlarına kadar geldik, uçlarında fırçamızı döndürmeye başlarsak fönümüzün şekli içe doğru olur. Hiçbir şey yapmadan biz dümdüz aldık, aşağıya doğru indirdik ve bıraktık. Bunu 2-3 kez alabiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi saçları bozan sıcak demiştik. Peki sıcakla biz bir şekil vermek istiyoruz. Aslında vereceğimiz şekil bizde şunu gösteriyor. Biz ısıyı verdiğimiz zaman eğer çok yoğun bir ısıya maruz bırakırsak saçlarda hasar demiştik. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Mesela ben bazen görüyorum böyle, birçok insanları da izliyorum. Evinde devamlı fön çekiyorlar. Aslında işin sırrı şudur. Siz saçları %80 kuruttunuz. Yavaş bir fön çektiğinizde bu birinci hareket, birincisinde saçı kurutursunuz. İkincisinde saçlarınızda artık o kuruttuğunuz saça şekil vermeye başlar. Üçüncüsü, yani son olarak yavaş hareket ettiğinizde daha kolay fön çekmenize olanak tanır. Aslında bunlara birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin biz düz saçlarda bahsetmiştik. Düz saçlarda daha kalındı. Peki dalgalı saçlarda yine aynı örneği vereceğim. Biz fırçamızın büyüklüğü, yani şu oranda bir saç almamız gerekiyor. Bir tutam almamız gerekiyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Biz evet şuradaki yoğunluğumuzu aldık, ayırdık. Bu yoğunlukta biz saçımıza fön çektik. Tamam. Peki bizim saçlarımız için ideal olan fırçamızın bir boyutu vardır. Yani nedir bu boyut? Bu da saçlarımızın yan tarafında bulunan, yani alacağımız tutamın enini çıkartıyor. Hem dikey olarak hem de yatay olarak biz saçlarımızın kendi kullandığımız fırçamızın oranında almamız gerekiyor. Eğer daha fazlasını ya da daha azını alırsak kötü mü olur? Tabii ki kötü olmaz. Sadece işimizi kolaylaştırma tarafında ve profesyonel olmasak da yine profesyonelce fön çekme yöntemlerinden bir tanesini elde etmiş oluyoruz. Dalgalı fön çekeceğimiz zamanlarda fırçamız küçülüyor. Şimdi burada dalgalı fönlerde
Biz yine aynı tutamda, dikkat ediyorsanız artık saçlarımızın tutamındaki ölçü azaldı ama fırçamızın genişliği aynı. Peki burada ne yapacağız? Biz saçlarımızı ayırdıktan sonra bu sefer saçlarımızı fön makinemizle birlikte buradan öne doğru bir fön çekeceğiz. Önlere doğru. Bütün saçları önlere, tepeleri önlere doğru çekmemiz bizler için iyidir. Aslında size şöyle bir tüyo daha vereyim. Şimdi bütün insanların bay bayan fark etmeksizin 3 tane ters çıkış noktaları vardır. En öndeki kısımlar, tepe kısımları ve ense kısımlarıdır. Şimdi bizler için hep bir problem yaratır. Örneğin biz fönümüzü çektik. Tepe bölgesi yani şapka bölgesi dediğimiz en üst taraflarında nasıl fön çekeceğiz? Ayırdığınız taraflarınız var. Sağa ayırıyorsunuz, sola ayırıyorsunuz, ortadan ayırıyorsunuz. Ama benim size tavsiyem bütün o şapka bölgesi dediğimiz tepe kısmını ön tarafa doğru çekmeniz. Ön tarafa doğru fönünüzü çektiğinizde böylelikle siz en altındaki o ters çıkış olan bölümlerini ortadan kaldırmış olursunuz. Eğer öne doğru çektiğinizde bütün saçlarınız tepenizdeki ters çıkışları da öne doğru çekmiş olursunuz. En sonunda geriye doğru attığınızda saçlarınızda hem bir dolgunluk hem de istediğiniz yöne doğal ayrım sağlarsınız. Eğer ayırdığınız bir tarafa fön çekmek isterseniz, örneğin sağ tarafa ayırıp sağ tarafa doğru fön çekerseniz önleriniz basılabilir. Gün içerisinde de daha da yapışma imkanı olabilir. O yüzden de benim size tavsiyem, eğer çıkış yönünüz ne taraftaysa tam tersine fön çekmeniz. Tam tersine fön çektiğiniz zamanlarda hem o ters çıkışlarına karşı daha volümlü olarak düşmesini sağlayacaksınız hem de daha dolgun saç yapısına sahip olacaksınız. Peki bunlarla ilgili olarak siz saçlarınızda neler yapmanız gereken birkaç tane daha püf nokta var. Aslında genelde biz ısı ile işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Isıyla saça şekil veriyoruz. Ve bu ısı sayesinde saçlarımıza istediğimiz formu, istediğimiz hacmi, istediğimiz şekli çok rahatlıkla verebiliyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Aslında söylemiştim. Isıyı doğru vermemiz gerekiyor. Eğer biz ısıyı evimizde bir profesyonel kuaför salonundaki gibi ısıyı dengeli verebilmemiz açısından daha da zor olabilir. Mesela şuna dikkat etmeniz gerekir. Örneğin ben fönümü çekiyorum. Genelde şunu görüyorum ben. Buraya bastırıyorlar ve fönünü çekiyorlar. Şimdi buraya bastırılarak fön çekilme sistemleri birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü neden? Eğer buna bastırdığınız zamanlarda hava alma ünitesinde maalesef net havayı alamadığı için içerisinde gereksiz bir ısı çoğalıyor ve bu ısı sayesinde de aniden bir fışkırma yapıyor. Aslında bu da 90 derece ısıyı daha fazla ısı haline getiriyor. Bu da saçlarımıza çok büyük zarar. Hem havasını kapatıyoruz hem de saçlarımıza problemler yaratabiliyor. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Genelde ben hep şu verdiğim bütün eğitimlerde onu önerdim. Saç fırçasının her zaman 2 parmak mesafede kalmasını öneririm. Örneğin biz böyle bastırmaktan ziyade şöyle bir mesafe olsa ve fön fırçasıyla aynı anda hareket etmemiz gerekirse biz böyle bir fön çekilebilir. O zaman da saçlarınıza ısının verdiği zararları minimuma indirmiş olursunuz. Tabii ki bazı yöntemlerde bunlar değişebilir. Bazen fönlerin teknolojik özellikleri de farklılık gösterebilir. Mesela örnek verelim. Ben hemen size şöyle bir örnek vereceğim. Size vereceğim örnekte aslında fön makinesinin profesyonelliği. Benim fön makinem gerçekten üst düzey bir fön makinesi. Doğal olarak işimde yarayan bir fön makinesi. İşimin de gereği, yani bir kuaförün en büyük silahlarından biri fön makinesidir. Yaptığı saç kesimlerini en iyi gösterme şeklidir. Yaptığı topuzu en iyi gösterme şeklidir. Bunlar aslında biraz tüyoları gibi bir şey olabilir. Ama ben size fönün ne kadar kaliteli olduğundan bahsetmek istiyorum. Evet, fön makinesi. Buradan sesini aslında anlayabiliyorsunuz. Isıl yöntemleri var.
Bu ısı yöntemlerinde burada ayarlayacağınız durumlarınız var. Ve daha sonrasında fönünüzün ısısı var. Isının haricinde çalıştırma olanağı var. İşte birinci kademe, ikinci kademe ya da ısılarınız da var. Fakat şöyle bir durumunuz var. Benim fön makinemde neon ışıkları var. Neon ışıklarını şöyle ben size göstereyim. İçinde mavi bir ışık gördünüz. Görmüş olduğunuz bu mavi ışık aslında saça tamamen zarar verecek maddeyi ortadan kaldırıyor. Tabii ki siz evinizde kullandığınız fön makineleri çok profesyonel olmasına gerek yok. Ama bu denli bir fön makinesi alırsanız o zaman çok daha iyi olacak. Buradan da fön makinesi reklamı yapıyormuş gibi olmuş olsa da aslında amacımız fön makinesi reklamı yapmak değil. Siz evinizde saçlarınızı en zararlı durumdan ne kadar uzaklaştırırız? Bunun ben inceliklerini anlatıyorum size. Buradaki ısı olayı bizler için çok önemli. Peki ya siz saçlarınıza ısıya karşı koruma özelliği sağlıyorsunuz ve bu ısıya karşı koruma özelliğini sağlarken de aslında fön aşamasında ya da fön sırasında bu ısıyı koruma yöntemi yapıyorsunuz ama en başında bu işlemi koruma altına alıyor musunuz? Aslında benim size tavsiyem ısıya karşı koruyucu bir balm ürününü kullanmanızı öneririm. Buradaki önerim şudur: ısıya karşı koruma sağlıyor. Yani saçlarınızda bir fil tabakası oluşturarak ısıya karşı, bunu sadece fön olarak düşünmeyin. Fön, maşa, düzleştirici pres, yani genel anlamda mekanik ürünlere karşı bir kalkan oluşturuyor saç tellerinizde. Bu sayede de sizin saçlarınızda tamamen korumayı sağladığı için de işinizi kolaylaştırıyor. Şöyle söyleyeyim, aslında ne kadar kullanıyorsunuz? Kullanım oranı olarak ben size 120 ml'lik Morama Recover ürününü aldığınız zamanlarda size ne kadar kullanacağınızdan bahsedeyim. Bir mercimek kadar kullanmanız yeterli gelir. Normalde siz böyle bir ürünü aldığınızda ortalama, eğer her gün fön çektiğinizi varsayarsanız bunu ortalama 8 ay 10 ay arasında çok rahat kullanırsınız. Ama bu süreyi 3 günde bir yaptığınızı düşünürseniz 1 sene boyunca kullanabilirsiniz. Elinize aldığınız balmi çok güzel kokuyor. Boy ve uçlarına sürüp fönden önce, hadi saçlarınızı %80 derece kurutmuştuk ya, kuruttuk, föne başlamadan önce saçlarımıza sürdük. Hatta hiç kurutmadan önce bile sürebilirsiniz. Islakken sürün, ondan sonra dilediğiniz gibi fönünüzü çekebilirsiniz. Ürünün detaylarını aşağıda link ile vereceğim. Fiyatlarını da orada göreceksiniz. Buradan sonraki başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Serkan Karya ile Değişime Davet kanalından herkese sağlıklı günler dilerim.